Whiteout Survival'da bugünkü videomuzun konusu Medusa'nın hesabı. Hatırlıyor musunuz? Bir videomuz vardı. Yanlış, batmış bir hesabı nasıl düzeltebiliriz? Ve sizlerle birlikte o gün Medusa'nın hesabını incelemiştik. Neler yaptığını, hangi yanlışlardan bahsetmiştik. Sağ üstteki karttan o videoyu kontrol edebilirsiniz. Zaten şu anda ekranda tekrardan kısa bir özet olarak o videodaki hesabın görüntülerini göreceksiniz. Ardından hesabın SVS öncesinde transfer olduktan sonra ne kadar birikimi olduğunu ve nelere sahip olduğunu göreceğiz. Bütün bunları gördükten sonra da son haline bakacağız. Tabii ekranda tüm bu görüntüler işlerken Akın ve Medusa ile birlikte şunu soracağız. Bu hesap nasıl düzeltildi? Ne kadar para harcadı? Neler yaptı? Neden bu tarz bir oyun tarzına sahipti? Şimdi neler düşünüyor gibi birçok sorumuzu yanıtlayacak. O zaman hazırsanız sorularımızla Medusa'yı baş başa bırakalım. 175 Hazırım. milyon güçteydin. Ama itiraf edelim, hesap tam bir hayal kırıklığıydı. İşte o ekipmanların hali, kahramanların durumu neydi Allah aşkına? O halde hani eyalet savaşları SVS ayı avına katılmaya hiç mi utanmadın? İttifaktakiler arkandan bu Medusa ne yapıyor ya demiyor muydu? Zaten ayı avlarına katılmadım. Yani öyle bir ayrıntı da var. Katılmadığım için o Utanmadım. haldeydim. Utanmadım da diyor. Bana laf söyleyecek kimse yoktu etrafta. Ben de utanmadım şahsen, katıldım. İşte tabii ki de. Peki gerçekten bilmiyor muydun? Oyunu mu? Yani kasıtlı mıydı bu yaptığın? Oyunu gerçekten hiç bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Yani sonuçta bilsem niye yapayım Ela diyeceksin değil mi? Şöyle açıklayayım. Ben oyunu sadece oynamak için oynuyordum. Açıkçası hala öyle oynuyorum. Çok da değişen bir şey yok ama hesabını düzelttik sanırım değil mi artık? Evet. Yani hani nasıl anlatayım? Yani böyle hani herkesin işte video izleyin, bu etkinlik neymiş tarzı bir çabası var ya, benim yoktu. Ben sadece oyun oynamak için oynayan bir tipim yani. Sadece eğleneyim kafası var bende. Ama sonra dediler ki ya bir dur, bir kendine gel. Hani o kadar para yatırıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ya en azından bir şeyler olsun bu hesapta. Hani o kadar da yerle yeksen olmasın yani. O zaman o herkesin beklediği, merak ettiği, yani işin Evet. maddi boyutuna geliyorum. Tabloya bakıyoruz. 175 milyona yakın bir güçteydin seninle ilk video çektiğimiz zaman. Şimdi bu Evet. SVS'de neredeyse 162 puan yapıp 262 milyon güce ulaştın. Her şey böyle parlıyor. Kırmızı donanımlarım var. Hadi doğruyu söyle bize. Bu hesabı adam etmek için kaç tane maaşını yatırdın? Kredi falan mı çektin? Yoksa yemeyip içmeyip hesaba mı baktın? Nedir bu işin sırrı? Yani bence bu konuda Akın'ın da sorusu vardır. Ben soruyu bitirmeden Akın'a da pas edeyim. Bu nasıl bu hale gelmiş olabilir? Yani aslında bu konuyu biliyorum çünkü hesapla sürekli ilgilendiğim için. Tahmin ediyorum ama tam net sayıyı ben de merak ediyorum. Tahmin yap o zaman Medusa yanıtlamadan. Tahminim 80-150 Güzel. arası. Şimdi o zaman Medusa'ya soralım. Çok güzel bir soru. Ben de tam bilmiyorum ama kısacık bir zaman verirseniz hesaplayabilirim. Soruma bir rakam söyle. Çok da şey değil. Ortalamayı şöyle verebilirim. Biz bu oyunda bu hesabı ilk yükseltelim artık, bu hesap bir adam olsun dediğimiz ay 60 bin lira gitti. Hatta Harika. 65 civarı falandı. Onun üstüne zaten biz bu hesabı adam etmeye çalışalı 2 ay oldu. İşte ilk ayında 60 gitti. 65 gitti diyelim. Bu ay, yani geçen ayda yine bence yaklaşık olarak bir o kadar daha gitmiştir diye düşünüyorum. O zaman Akın'ın tahminine yaklaşıyoruz. Aynen, hani bir 100-110 civarı falandır diye tahmin ediyorum. Harika diyorum yani. Peki nasıl oldu bu yani? Kredi mi çektin? Yemeyip içmeyip hesaba mı bastın? Nedir bunun sırrı? Kredi çekmedim, yani çalışıyorum. Maaşım var. Harcıyorum, ödüyorum. Param var ödüyorum. Aç köpekler dedi Akın bize az önce. Sen şahit. Paramız var, maaşımız var, aydan aya yatan bir şey. Yani birazcık keyfimize harcadık. Ya aslında bizim hedefimiz ilk başta 2 ayda ne bileyim 150 bin lira yatırmak falan değildi. Biz bu hesabı işte aydan aya böyle 15 bin yatıralım, böyle 3-5 ayda toparlayalım kafasındaydık. Ama ben çok sabırsız bir insan olduğum için arkadaşlarım bir gece uyurlarken ben ne var ne yok bastım paketlere. Sonra Evet. zaten o günden sonra baktık battı balık yan gider gibisine devam ettik. Bastık. Sonra ben
O ay bir 60'ı görünce dedim ki ne yapıyorum ben, ama devam etti yine aynı şekilde. Asla durmadım da diyor. Peki, güzel bir sorum var. Bu kadar harcama yaptın, bu kadar fazla şeyi tükettin vesaire. Hiç böyle sıkıldığın bir kriz anı oldu mu, ya yeter harcamak istemiyorum, ya da hani toparlanma sürecinde hesabın bu hale gelirken seni en çok zorlayan şey neydi mesela? Benim tahminim transfer sürecini beklemekti diye hatırlıyorum ama ben yine de Açıkçası en sıkıntılı şey, ben yakın zamanda transfer oldum. Bir önceki eyalette de hiçbir şey kullanmadım. Yani harcadığım hiçbir şeyi çantadan çıkarmadım. Çok böyle minik harcamalar yapmışımdır çantadakilerden, ki onlar da işte etkinliklerde ödül almak için falan. Yoksa başka hiçbir şey basmadım. Böyle gerçekten hani anlamlı bir şekilde. Hepsini SVS, işte transferden sonraki gittiğim eyalete SVS'de basarım diyerek biriktirdi. Ve o süreç benim için gerçekten çok zordu. Çünkü hem her yerde kırmızı noktalar var. Hem ben harcadığım paranın karşılığında oyunda bir şeyler yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Durmak zorundasın. Onun dışında bir de mesela şimdi harcadığını basmadığın zaman güçlenmiyor. Hesap güçlenmediği zaman o günkü mesela etkinlikten puan kazanamıyorsun. Hani aslında kazanabileceğin kadar kazanamıyorsun hesap düşük olduğu için. Hesap yani ödül kazanamadığın için etkinlikten ödül alamıyorsun yani hani mantıken, ve o ödülü kapatmak için tekrar para yatırıyorsun. Öyle bir döngüye girmiştim yaklaşık 1,5 ay civarı. Ve bu beni çok sinirlendiriyordu, geriyordu. Çünkü herkes bir şeyler yapıyor ve ben sadece bekliyorum. Çok sıkıcı bir durumdu. Bir de mesela normalde bu kadar yatırmaya gerek bile kalmayabilirdi belki ilk başladığım zaman, yatırmaya, hesabı yükseltmeye de devam etseydik gibi, ama şimdi biz biriktirdik çünkü o eyalette bir şey yapmak istemiyordum. Hani ne bir sıralama ne bir katkı, hani hiçbir şey yapasım yoktu. Ama ne oldu o zaman da, etkinliklerde istediğim puanları elde edemedim çünkü gücüm hala düşüktü. O da bana bence yaklaşık bir 10-15 bin lira falan kaybettirmiştir ekstra diye düşünüyorum. belki de kendine düşük güçte olduğun için dediğin gibi daha fazla harcamaya teşvik etti bu Aynen, biraz bir da. etkinlikte atıyorum işte ilk 20'ye girseydin alacağın ödülle ilk yüzde aldığın ödül aynı değil. Şimdi ben güç basmadığım için ilk yüzde bitiriyorsun atıyorum. Ama belki bassaydı belki 40'da bitirirsin. Belki işte 20'de bitirirsin. O etkinliğe göre değişir ama o zaman daha fazla ödül alacaksın. Ama ben aradaki o farkı paketle tamamlamaya çalıştım sürekli. O da bana ekstra maliyet oldu tabii. Anlıyorum. Harikasın. O zaman gelelim en seveceğin ve çok hoşlanacağın soruya. Videonun altına gelen yorumlara. Söylemek istediklerin var mı, sana söylediklerini? Bana ne söylediklerini hatırlayabilir miyiz? Yani bu nasıl hesap, hiç oynamamış herhalde gibi bir sürü yorum gelmişti sana ve sen bunları duyduğunda çok sinirlenmiştin. Seni bu kadar harcamaya iten şey bu yorumlar mıydı? Ya açıkçası hayır. Ben bu hesaba, yani yükseltelim biz bu hesabı demeden önce de gerçekten iyi para yatırdım yani. İşte etkinliklerde olsun, onlarda bunlarda olsun falan filan. Hatta senin yaptığın hatalar serisinde de bir tane mesajım var benim. Şef donanımına hiç basmamıştım ben para. Onun yerine gidip saçma sapan etkinliklerde basıyordum ki yeterli de olmuyordu açıkçası. Çünkü balinalar genelde daha fazla bastığı için etkinliklere bastığım şeyden de çok bir şey elde edemiyorsun. Birazcık keyfi oluyor yani etkinlikler. Ya aslında hani onlar da değildi, o mesajlar falan da değildi. Biz zaten hani madem para yatırdık biz bu hesaba bir süredir, hani biraz daha yatıralım düzelsin kafasıydı. Bir de ben oyunu süreyle falan bırakmıştım, hani girmemiştim hiç. Akın da bilir. O sıra mesela hiç oynayasım yoktu. O zaman para da yatırmıyordum. Oyuna da girmiyordum zaten. Ama sonra işte ya yapalım edelim şöyle böyle derken biraz da benim kendi şeyliğim, yani isteğim gibi oldu. Hani söylemek istiyorum. Canları sağ olsun. Şimdi görüşelim. SVS'de rakip olursak falan. Ya Yakmak işin istedikleri şakası var bunlar diye tabii algıladım. ki de. Bakmayın şaka Yani dediğine, aslında karşınıza SVT'de denk gelse yakmaya çalışır. Aynen, Akın'a da sorabilirsiniz bunu. Kesinlikle evet diyecektir. yakarım. Bu Artık hesap yakabiliyor yakar. musun? Bakın öyle diyor. Bu hesap yakar. Kesinlikle bu hesap çok canlar yakar. Şöyle de bir şey var, aslında şunu da bahsedelim biraz.
Wengerberg YouTube kanalında zaten bu hesabın ilk hali var. Oradan gidip izlediklerinde hesabı görecekler. O zaman da Tuğba tabii paketler satın alıyordu, bazı paketleri, ama gerçekten iyi bir free to play, yani günlük ödüllerini alan, oyunu araştıran, ne bileyim silahlanma kazanan, bunları yapan bir free to play bile o zaman Tuğba'yı yenebilirdi. Maalesef hesap öyleydi. Ama şu anki hesapta sağlam bir köpek balığını bile alabilecek bir halde hesap. Kesinlikle benimle kafa kafaya gelmiş durumda ki kaldı ki benim ne kadar yatırım yaptığım da ortadaydı bazı dönemlerde. Bu yüzden şu anda yani bir savaş raporu atsak muhtemelen ikimizin arasında Tuba'nın bile alabileceğini düşünebiliriz. Helios'ları saymazsam diye konuşuyorum. Çünkü güç kısmından baktığımızda kahraman gücü olsun vesaire çok yaklaştık birbirimize. Peki size çok güzel bir sorum var. İlk önce Akın'a sorayım. Akın, şu anda Evet. sen hesabını yanlış geliştiren ya da yanlış şeyler yapan oyunculara verebileceğin tavsiyeler ne olur? Sen ne tavsiyesi verirsin bu konuyla ilgili? Nasıl düzeltebilirler? Soru tam olarak ilerlemiş ve hesabı yanlış olan kişiler mi, yoksa Evet, yani şöyle eski halindeki hesabı çok kötü olan, oyunda çok ilerlemiş ama bu hesabı düzeltmek istiyorlar. Aynı eyalette oynayıp. Düzeltmeliler mi? Nereye kadar gitmeliler? Ya da bunu düzeltmenin mantıklı olup olmadığı ile ilgili senin görüşünü soracağım. Daha sonra Medusa'ya soracağım. benim görüşüm, şimdi tabii ki arkada kalan bir hesap, oynanmayan bir hesap, ne kadar para da yatırsanız belli bir seviyeye kadar gelmesi çok uzun sürüyor. Çünkü oyun zamana dayalı bir oyun ve çok para isteyen bir oyun. Tamamen paraya bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani mesela hesabınız düşük köpek balığı seviyesini çekmek istiyorsunuz. Bir balina edasıyla 2 ay boyunca yatırırsanız köpek balığını çekebilirsiniz. Ama köpek balığı gibi ilerlerseniz köpek balığının bir tık aşağısı olur. Ama günlük ödülleri yapar. Silahlanmalar, subaylar, buradan 50.000 elmasımızı alırsak, çarkları çevirirsek, düzgün bir şekilde ilerlersek, her hesabın ben belirli bir seviyede ilerleyebileceği, en azından bazı kişileri yakıp bazı kişileri de yakamayacağı bir hesaba dönüşebileceğini düşünüyorum. Harika bir dönüş oldu. Peki Tuğba, şimdi yani Medusa'cığım sana soralım. Sen ne düşünüyorsun? Senin tavsiyen ne olur? Senin durumunda olan oyunculara. Sen ne söylemek istersin? Öncelikle ilk tavsiyem oyunu direkt silin. Kesinlikle oynamayın dedi. Ya bu birazcık şey, yani şimdi hiç gerçekten oynanmamış veya işte üstüne durulmamış bir hesabı adam etmeye çalışmak çok maliyetli. Gerçekten maliyetli. Şimdi hani 100 bin liradan bahsediyoruz ve 100 bin lira az bir para da değil yani. Önce buna bakmak gerekiyor. Hani ben bu parayı bu oyuna yatırmak istiyor muyum gibi. Ben istiyormuşum demek ki. İkinci bir tavsiyem var. Akın ve Emre'yi bulun. Onlar güzel koçlar. Gerçekten çok yardımsever insanlar. Sizi sizden daha çok düşünmeleri gerekiyor. Çünkü ben hep şey yapıyorum. Ya Emre, bunu da alayım mı? Emre, bak bu paket gelmiş, bunu da alayım mı? İşte Akın, ben bu paketi çekiyorum dediğim zaman hep diyorlar ki dur, gerek yok, şöyle böyle falan filan. Yani sizden daha çok düşünen biri olsun, oyunu bilen, ki sizi doğru yönlendirebilsin. Çünkü ben bu hesabı yine tek başıma olsaydım, ne kadar video izlerseniz de, ne kadar işte çabalarsan çabala, bu raddeye getiremeyebilirdim. Çünkü yani akıl akıldan üstündür derler ya. Ben bir yere kadar bir şeyler yapabilirdim ama sağ olsun Emre de, Akın da, işte sen de mesela. Herkes bir yerden bir akıl veriyor. Herkes bir yerden bir yol Teşekkür gösteriyor. ederim beni de hatırladığın için bu arada. Videoları da gömdü, arada beni de gömdü. Çaktırmayın. Devam edelim. Hayır canım, gömmek gibi değil. Ama hani dediğim gibi ben sadece kendi çabamla buraya getiremezdim. O yüzden böyle bir yola girecek kişilerin bence ilk başta yapması gereken şey, onlara doğru yol gösterebilecek birinin olması gerekiyor. Yani öyle biri varsa bu yola girsinler. Yoksa yine kendi başına hatalar yapıp yatırdığım parayı da heba etmek olur diye düşünüyorum açıkçası. Ama eğer gerçekten keyif alıyorsa oyun oynamaktan, bence denenebilir. Ama Akın'ın dediği gibi bir anda gidip de bir balinaya kafa tutmayı hedeflememek gerekiyor. Çünkü çok zor. Yani neredeyse imkansız. Çünkü Kesinlikle. onun yatırdığının ikincisini yatırsan yine aylar sürer ona yetişmen. Çünkü o adam süreç boyunca senden çok daha fazla etkinliğe katıldı. Çok daha fazla ödül aldı. Ve her şeyi parayla yapmadı diye düşünebiliriz. Yani bilmiyorum, benim fikrim de böyle. Teşekkür ederim. O zaman bu videonun da sonlarına gelmiş bulunmaktayız. Gördünüz ballarım. Küllerinden doğan bir hesap var. Hatalarından ders almış bir Medusa.
Videoyu beğenmeyi, yorumlarda Melisa'nın yeni gücü hakkında düşüncelerinizi yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki video serisinde dilerseniz sizin de hesaplarınızı inceleyebiliriz. Belki de bu sayede Melisa'nın da dediği gibi üçüncü bir göze sahip olursanız hesaplarınızı düzeltmek hakkında daha fazla motivasyona sahip olabilirsiniz. Şimdiye kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video işinize yaramıştır. Videoyu kapatmadan önce şunu da eklemek istiyorum. Bu hesabın toplamda maliyeti 100 bin ile 120 bin lira arasında. Fakat böyle bir hesabı düzeltmek belki de daha fazla fiyata olur. Hatta mümkün olması imkansızdır. Daha fazla harcamanız gerekir. Son gelen etkinlik Gezi Tiyatro'da sadece Tuğba 4000'e yakın tılsım aldı. Onun burada şans faktörü de var. Etkinliği güzel oynaması ve elde ettiği materyallerle birlikte çok şanslı oldu. Aslında baktığınızda Gezici Tiyatro'ya yüksek bir miktar yatırmadı. Neredeyse son gün oynadı. Son gün 2500 liralık pakete kadar çekti. Ama buradaki şans faktörüyle birlikte fazla ödül aldığı için daha ucuz bir miktarı hesabını toplayabilmiş olduk. Dediği gibi bugüne kadar hani yine bir düzleme yapalım. 150 bin liraya yakın bir harcamayla bu hesabı bu hale getirmek normalde çok zordur. Yine de dipnot olsun, aklınıza bulunsun diye not olarak ekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenerek kanala abone olarak bana destek olabilirsin. Sonraki videoda görüşürüz balım.